Bazen insan sabah uyanır ve hisseder ki bu dünyada bir şeyler eksik. Evi vardır, işi vardır, insanları vardır ama içinde bir soğukluk, sanki biri ışığı kapatmış gibidir. Yaşar, güler, doğru kelimeleri söyler ama uzun zamandır hiçbir şeyi gerçekten hissetmemiştir. Bozulan zaman değildir, dünya da değildir. Kırılan içindekidir. Ve bunu kabul etmek, kaybetmekten bile zordur. Bir an gelir ve kendine sorar. Ne zaman yaşamayı unuttum? Bir mühendisin olmak kolaydır. İnsan olmak değil. Artık kuşlar gibi uçabiliyor, balıklar gibi yüzebiliyoruz. Ama hala öğrenemedik yeryüzünde insan gibi yaşamayı. George Bernard Shaw. İnsan neden gökyüzünü ve denizi fethetmeye çalışırken kendi evinde huzur kuramaz? Rüzgarı, denizi, zamanı kontrol etmeyi öğrendi ama artık kendi ellerine hakim değil. Cam kuleler inşa etti ama o kulelerde sıcak bir nefes kalmadı. Dışı kusursuz, içi yıkık bir dünya yarattı. Küçük bir evde soğuk bir ekran yanıyor. Anne kanepede oturmuş, parmağını ekranda gezdiriyor. Oğul kulaklıkta, baba bilgisayar başında. Sessizlik. Sadece bildirim sesleri. Ne yemek kokusu, ne kahkaha, ne tartışma. Aynı çatı altında birbirinden kopuk evrenler. Anne sofraya çağırıyor, kimse duymuyor. Yemeğini tek başına yiyor. Her şey bağlı ama insanlar artık birbirine bağlı değil. İnsan her şeyi fethetti ama en basitini öğrenemedi. Yanında olmayı, kaçmadan, sessizce. Başarıyı hızla, megabaytla ölçüyor ama sevdiğiyle bir dakikalık sessizliği taşıyamıyor. Daha yükseğe uçuyor çünkü aşağıya bakmaktan korkuyor. İnsanlığını orada bıraktı. İnsan Tanrı olmaya çalışmayı bırakmalı. Önce insan olmayı öğrenmeli. Yargılamak kolaydır. Anlamak zor. Birini yargılamadan önce onun ayakkabılarını giy, yolunu yürü, gözyaşlarını tat, acılarını hisset. Tökezlediği her taşa sen de çarp. Ancak o zaman nasıl yaşaması gerektiğini söyleme hakkın olur. Dalai Lama. İnsan neden hiç dokunmadığı hayatlar hakkında bu kadar kolay hüküm veriyor? Yargılamak kolaydır. Ne akıl ister ne merhamet. Sadece kibir ve güvenli bir mesafe. Uzaktan bakınca her hata basit görünür. Yaklaştığında anlarsın. Hayat kimseye garanti vermez. Bugün kimsenin bakmadığı sırayı seçti. Kirli giysili bir adam market önünde bekliyor, insanlar yüzünü çeviriyor. Birisi fısıldıyor. Kendi suçu. Oysa 6 ay önce işini, 1 ay sonra eşini kaybetmişti. Şimdi arabasında uyuyor, torpido gözünde küçük bir çocuk resmi. Eski hayatından kalan son şey. Para istemiyor. Sadece birinin gözlerine bakmasını istiyor. Lekesini değil, insanı görmesini. Herkes kendi rahat yerinden yargılar. Başkalarının yaralarını görmez çünkü kendi yaralarını gizlemekle meşguldür. Ama acı hepimizi eşit yapan tek şeydir. Kendi acısını anlayan başkasının acısıyla alay etmez. İnsan davranışların arkasındaki nedeni görmeyi öğrenmeli. Yoksa hayatın tanığı değil, celladı olur. Kibir aynaları sever. Tanrısını kaybeden insan kendine tapmaya başlar ve buna özgürlük der. Friedrich Nietzsche. İnsan neden Tanrı olmak ister? Ama arzularının kölesi gibi yaşar.
Artık anlam aramıyor, sadece his arıyor. İnancı beğeniye, sevgiyi onaya, vicdanı başarıya çevirdi. Taştan değil, aynalardan tapınaklar kurdu. Parlaklığı derinlikle karıştırıyor. Kendi yansımasına dua ediyor ve buna güç diyor. Gece şehri. Adam lüks arabasında oturuyor. Direksiyonu sıkmış, ekranda kısa övgüler parlıyor. Yorulmuş zihne atılan şeker gibi. İçerisi boşluk, ağır, duman gibi. Müziği açıyor çünkü sessizliği duymaktan korkuyor. Dışarıda ışıltı, içinde kül. İnsan kendine tapar çünkü yönünü kaybettiğini itiraf etmekten korkar. Özgürlük sandığı şey aslında teslim olmaktan korkusudur. Kendini merkeze koyar ve sonra şaşırır. Neden dünya bu kadar boş diye? İnsan unutmamalı. Kendini putlaştıran kendi yankısında yıkılır. Vicdan sustuğunda bahaneler daha yüksek konuşur. Vicdansız özgürlük sadece güzel bir ruhsuzluk biçimidir. Mahatma Gandhi. İnsan neden özgürlük adını veriyor soğukluğuna ve kayıtsızlığına? Bugün özgürlük kelimesinin arkasına gizleniyor her şey. Açgözlülük, ihanet, umursamazlık. Kimseye borcum yok diyor gururla. Sanki yalnızlık bir erdemmiş gibi. Vicdanın sesini susturuyor çünkü suçluluk hissetmek istemiyor. Ama kalpte görev duygusu sustuğunda sessizlik huzur değil, boşluk olur. Genç bir adam yaşlı bir çalışanı işten çıkarıyor. Ne bakış, ne pişmanlık, ne söz. Sadece bir imza. Sonra kahve ve manşetler. Aynı sokakta o yaşlı adam. Yağmur altında elinde kızının fotoğrafı. Ameliyat bekliyor ama artık parası yok. Suçlamıyor, sadece yavaşça eve yürüyor. Bir başkasının özgürlüğünün ağırlığıyla. İnsan özgürlüğü cezasızlıkla karıştırdı, unuttu. Vicdansız özgürlük bir silahtır. Önce başkalarını, sonra sahibini yaralar. Vicdan öldüğünde özgürlük kaosa dönüşür. İnsan hatırlamalı. Özgürlük her istediğini yapmak değil, her şeye rağmen insan kalabilmektir. Bazen değeri ancak boş ellerde görürsün. Bazen Tanrı her şeyi alır, ta ki insan sonunda duysun. Onda hala bir ruh var. Fyodor Dostoyevski. İnsan neden sahip olduklarının değerini ancak onları kaybettikten sonra fark eder? Her şey yolundayken daha fazlasını ister. Yanındakileri görmez, nefes alır ama şükretmez. Sevgi, ev, yarın hepsini doğal sayar. Tanrı uzun süre sessiz izler. Ama kalp sağırlaşınca hayat kayıpla konuşur. Adam geç gelir eve. Çocuk uyumuştur. Kadın sessizce sofrayı toplar. Yorgun, sinirli, aklında borçlar, işler. Teşekkür ederim demez. Yorgun gözleri görmez. O sırada kapının arkasında küçük bir ses, "Baba geldi mi?" Bir hafta sonra kaza, hastane, cihaz sesleri, elinde küçük bir el. Önceden tutmaya vakit bulamadığı o el. Ve o an anlar. Tanrı hiçbir şeyi almadı, sadece gösterdi. İnsan sahip olduklarını çoktan sevmeyi bırakmıştı. Bazen acı yıkmak için değil, uyandırmak içindir. Eşyalarla doluyken içi boştur. Hayat fazlalıkları yakar. Ta ki insan en sessiz sesi duysun, kendi ruhunu. İnsan sahipken şükretmeyi öğrenmeli. Çünkü nankörlük de bir günahtır. Sadece sessiz işlenir. İnsan gökyüzünü fethetti.
Tüm dünyayla konuşmayı öğrendi ama hala öğreniyor. Yanında olmayı. Yargılar, kaybeder. Arar, düşer, kalkar ve her defasında anladığını sanır. Sonra hayat tekrar hatırlatır. Hiçbir şey onun değildir. Ruhu dışında. Bu sözlerde kendinden bir şey bulduysan, vakit boşa gitmemiştir. İçindeki sessizliği koru, anlamın yaşadığı yeri ve evinde her zaman yer olsun iyiliğe, doğruluğa ve ruha.